Merhaba arkadaşlar, Zekademi YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bu dersimizde sizlere online eğitim yapılırken kullanılan birçok program vardır. Biz sizlere en çok popüler olan Zoom, NetMeeting, TeamLinks ve buna benzer uygulamaların dışında pek kimsenin bilmediği bir uygulamadan bahsedeceğiz. Ve bunun aktif olarak nasıl kullanıldığına dair size bazı ipucu ve pratik yöntemler göstereceğiz. Neden bunu Zoom ve buna benzer programların dışında ifade ettiğimize gelecek olursak, malumunuz son zamanlarda Zoom'la ilgili birçok söylenti çıktı. Bu söylentilerin birçoğu da güvenlik açısından sıkıntıları ve programı kullanırken ki insanların yaşadığı bazı olumsuz yönleri vardı. Biz de bunun yerine alternatifi ne olabilir dedik ve sizlere birazdan anlatacağımız uygulamayı bulduk ve bunu sizler için ders haline getirelim dedik. Bunun için yapmamız gereken arkadaşlar, öncelikle sitemize girelim. Sitemizde tabii önce bir reklamlar kısmına geçelim arkadaşlar. Zekademi YouTube kanalımızı ve web sitemizi ziyaret edebilirsiniz arkadaşlar. Burada bunların her birinin detaylı olarak anlatıldığı hem videolu hem de aynı zamanda yazılı olarak bölümleri vardır arkadaşlar. Şimdi reklamlar kısmını geçtikten sonra sizlere biz isterseniz diğer bir şey. Kullanacağımız program birçok teknoloji severlerin bildiği Cisco'nun altyapısını kullanılan bir sitemiz. Adı şudur arkadaşlar: Cisco Webex. Cisco Webex Meeting diye geçen bu uygulama Zoom'un birçok özelliğiyle hemen hemen aynı, fakat teknolojik altyapı olarak oldukça sağlam arkadaşlar. Bunun için ben sitesine giriyorum. Buradan arkadaşlar bildiğimiz Zoom'a benzer arkadaşlar. Neden hep Zoom diyorum arkadaşlar? Şundan dolayı: Zoom, NetMeeting'i birçok arkadaş bildiğinden dolayı. Şimdi burada bildiğiniz her türlü işlemleri yapabilirsiniz. Paralı da satın alabilirsiniz. Ama bizim ücretsiz olan kısmı bize yetiyor da artıyor arkadaşlar. Biz buradan öncelikle hemen Start for Free diyorum. Yani ücretsiz olarak bunu başlayacağım, denemek istiyorum. Benden doğal olarak direkt olarak arkadaşlar bir e-mail adresi istiyor. Ben burada e-mail adresime daha önceden var olan birçok adresim vardı. zekademi.com Gmail. Burada arkadaşlar birkaç deneme yaptığım için farklı bir mail adresi alacağım ben. Örnek veriyorum, ben zekade.me olarak olsun. Bu şekilde ben bir mail adresinden buradan isterseniz son ürünlerle ilgili mail almak istiyorum derseniz hayır diyelim. Ben şu an bağlanıyorum ve benden ülkemi istiyor. Yani bununla ilgili bilgiler istiyor. Ben hemen buradan Türkiye'yi seçmek istiyorum. Fakat arkadaşlar şöyle bir şey var: Türkiye burada yok. Maalesef Cisco'nun tasarlayan mühendisleri diyelim biz, ya da yazılımı yapan arkadaşlar burada Türkiye'yi ayrıyetten koymamışlar. Bu bir handikap diyeyim ben. Fakat ben buradan genelde Amerika'yı ya da işte United Kingdom'u seçebilirim. İstediğiniz herhangi bir şeyi seçebilirsiniz arkadaşlar. Bu size kalmış. Kanada ya da fark etmez. Hiç fark etmiyor arkadaşlar. Bu şey. Buradan arkadaşlar ben ekseriyetle İngilizce olarak seçiyorum. Buradan hemen Zekademi olarak sitesi diyelim biz ona. Ya da siz herhangi başka bir şey diyebilirsiniz. Eğitim diyelim. Zekademi eğitimli olarak verelim. Hiç sıkıntıyla arkadaşlar. Ve bu şekilde ben üyeliğimi yapıyorum. Şu an bana diyor ki mailime ait bir doğrulama kodu gönderdiğine dair bir mail dedim. Ben hemen mailimi kontrol ediyorum arkadaşlar. Normal Gmail adresimi vermiştim. Buradan mailimi kontrol edeyim. Bu arada diğer kanallarımı da kapatmış olalım. Evet, gördüğünüz gibi Cisco'dan geldiğini ve burada arkadaşlar benim kullanıcı adımın ve artık bundan sonra NetMeet, yani Cisco'ya ait Webex NetMeeting'i kullanırken arkadaşlar sabit adresimi gösteriyor burada. Benden hemen hem aynı zamanda doğrulama yapmış olurum hem de artık şifremi belirliyorum arkadaşlar. Şifrem olarak da burada bende yan tarafta, bakın arkadaşlar, sağ tarafta şifre kriterlerini söylüyor. İşte en az 8 karakter olması gerektiğini, bunlar içerisinde işte büyük ve küçük harf kullanılması gerektiğini, minimum bir tane büyük ve bir tane de küçük harf kullanılması ve içerisinde de rakamların olması gerektiğine dair bana uyarılar veriyor. Ve sağlamış olduğum bu şartlara göre sol tarafına hemen tik işareti, okey işareti, olmayanlar da çarpı şeklinde. Ben hemen şifremi belirliyorum arkadaşlar ve bu şekilde bir sonraki adıma geçeceğim arkadaşlar.
Evet, gördüğümüz gibi şu an bana burada basit olarak malumunuz bana öğretecek. Evet arkadaşlar, şu an benim artık mail adres daha doğrusu NetMeeting'de odam diyelim, başka insanlarla beraber yapabilmek için yayına başladığımda ya da online ders yaptığımda benim direkt sabit adresim bu arkadaşlar artık. Bunun ne avantajı var? Şöyle bir avantaj söyleyebilirim arkadaşlar. Zoom'da genelde her bir net meeting yaptığınızda, yani online konferans yapmaya başladığınızda video konferans olarak sizlere değişik ID numarası ve değişik şifre veriyor her seferinde ve bunu karşı tarafa bildirmek zorundasınız. Fakat bunda öyle bir şey yok. Sabit bir adresiniz var. Bu adresi karşı tarafa gönderdiğiniz takdirde arkadaşlar her zaman bu adrese girip yapabiliyor. Bunları birazdan denemesini yapacağız arkadaşlar. Ben sadece bu adresi bileyim, bir yere kopyalayayım arkadaşlar, ya da şu an açık kalsın. Bu arada bunu kullanabilmek için arkadaşlar ben şu an bilgisayar üzerinden denediğim için download diyor ve masaüstü uygulamamı indirmemi istiyor. Ben bunu hemen sizlerle beraber indirelim arkadaşlar isterseniz. Tıkladım, download dedim. Ve şu an bakın altta Webex'in kendi bir uygulamasını şu an indirmiş oldum. Bu uygulamayı devam edeceğiz biz. Bunları kapatıyorum. Bu kalsın olduğu gibi bunu. Bakıyorum hemen indirdiğimiz klasöre, açalım. Ve uygulamamı ben kuruyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şu an otomatik masaüstü uygulaması için indirdiğini ufak bir dosyada benim masaüstü uygulamamı kuruyor ve benden daha sonra bilgilerimi isteyecek ve ben de otomatik olarak bunu aynı Cisco gibi masaüstü uygulaması Android, iOS ya da herhangi bir tablet gibi uygulama yerlerde de bunu kullanabiliriz arkadaşlar. Hiçbir sıkıntısı yok. Windows işletim sistemi üzerinden kullanacağız ve web üzerinden, yani web arayüzünden herhangi bir program olmadan da sanki bir ben bilgisayar üzerinden yayın yapacağım. Online olarak video konferansa başlatacağım ve buna herhangi bir internet üzerinden bağlanmayı göstereceğim. Daha sonra iOS ve Android cep telefonlarından da bunları nasıl yapabileceğimizi göstereceğim. Bu şekilde ne yapabiliriz? İstediğimiz gibi online video konferans yapabiliriz arkadaşlar. Herhangi bir sıkıntı, problem yaşamayız. Ben şu an burada videoyu durduruyorum. Daha sonra bittikten sonra tekrardan sizlere geri dönüş yapacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şu an kurulumu bitirdi. Bana direkt olarak mail adresimi soruyor. Ben mail adresim normalde alırken biraz önce şurada göstermiştik arkadaşlar. Bana ait olan bilgilerimi şuradan da bakabiliriz arkadaşlar. İsterseniz profilden hangi mail adresi aldıysam oradan da direkt bunları gireceğim. Hemen giriyorum arkadaşlar. zekademi.com@gmail adresimi ben şu şekilde yapmıştık. Buradan ileri diyorum. Ve şu an benim adresimi soruyor arkadaşlar. Hangisi üzerinden bağlanacaksınız adresiniz diyor. Ben normalde bunu ilk alırken direkt olarak girer. Fakat şöyle bir sıkıntı, yani burada aslında size sıkıntı yok arkadaşlar. Ben normaldeki adresim daha önceden aldığım için burada bir daha gösteriyorum. Bu adresi olduğu gibi ne yapabiliyorum? Buraya girebiliyorum arkadaşlar. Benim artık adresim budur diye ve bu şekilde kendimde bağlanabiliyorum arkadaşlar. Ya da şöyle de yapabiliriz. Normalde benim adresime bakıyorum. Hemen bilgilerimden 11 üzerinden bağlanıyorum. Pardon arkadaşlar, buraya unuttuk. Şöyle diyelim biz. Evet, password'umu soruyor. Password'umda biraz önce mail adresinden de doğrulayarak girdiğim giriş yap diyorum. Evet, şu an arkadaşlar benim Cisco'ya ait. Evet, bakın Zekademi eğitim olarak şu an ben oluşturmuş olduğum, bunu kapatabilirsiniz arkadaşlar. Herhangi bir şey değil. Bu NetMeeting arayüzü ile alakalı şu an oluşturdu. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Buradan hemen bunu kapatabileyim ya da dursun, herhangi bir aslında bir anlam ifade etmez. Bu kendinde tamamlayabilsin. Buradan arkadaşlar direkt olarak ben yayın yapacağım. Start NetMeeting dediğiniz zaman arkadaşlar, isterseniz ayarlar bölümüne bakalım öncelikle. Kendisinin ne gibi ayar bölümü vardır. Evet arkadaşlar, buradan normal bütün her şeyimizi, işte en başta başlarken bilgisayarımız başlarken otomatik başlatsın mı desktop masa üstüne, bu şekilde Windows başlarken başlatacak, masa üstünde de oluştursun mu desktop olarak, uygulamayı ben herhangi bir web üzerinden de girdiğimde NetMeeting'i direkt desktop uygulaması açsın mı diyor. Burada kullanıcı adıma ait bilgilerim var. Başkalarının nasıl gireceğine dair bilgilerim var.
burada kendime ait oda, yani herhangi bir video konferans yapmaya başladığımdaki adresim, bununla ilgili bilgilerim, her şey var arkadaşlar. Buradaki pin numaramdan ilerleyen zamanlarda bunlar lazım olduğunda kullanabileceğiz. Buradaki odamla ilgili ayarlarım ve diğer ayarlar var arkadaşlar. İstediğimiz tarzda hepsini ne yapabiliyoruz? Buradan ayarlayabiliyoruz arkadaşlar. İsterseniz başlayalım. Ben hemen öncelikle şu kendi bilgisayarımda hem online başlatacağım hem de aynı zamanda başka bir kullanıcı adıyla da ne yapmış olacağım? Giriş yapmış olacağım arkadaşlar. Bunun için ben farklı bir adres üzerinden bağlanayım. Örnek veriyorum. Şöyle yapalım hatta. Gizli bir sekmeden başlayalım, açalım arkadaşlar. Şimdi start net meeting diyorum ya da start meeting diyelim. Bakın Zekademi Eğitim Personel Room diye geçiyor odasına. Ben buradan direkt olarak ne yapıyorum? Başlıyorum. Bu arada seslerle ilgili ayarlarımı, her şeyimi yaptım. Start net meeting dedim arkadaşlar. Şu an ben odaya bağlanmış oldum. Nereye? Zekademi Eğitim'in odasına bağlandım. Fakat şu an canlı bir herhangi bir video konferans başlatmadım da arkadaşlar. Sadece buraya sesli olarak girdiğinde odaya giren insanlarla konuşabiliriz, yazışabiliriz. İsteyen herhangi bir arkadaş da kendi ekranından, kamerasından da ne yapıp paylaşabilir. Şu an sadece ben varım. Şimdi ben buradan ne yapıyorum arkadaşlar? Herhangi bir başka bir kullanıcıdan bağlanıyormuş gibi hemen bağlantı kuracağım. Bunun için şu adresimi kopyalayayım. Ve yeni bir sekme açmıştım. Buraya da direkt yapıştırıyorum arkadaşlar. Siz bunu isterseniz bir telefonunuzdan girebilirsiniz. İsterseniz herhangi bir tablet üzerinden, fark etmiyor. Şimdi arkadaşlar burada gördüğünüz gibi uygulamayı indirmek istiyor direkt olarak. Şu an indirdi. İsterseniz buradan kullanabilirsiniz. Hayır, ben bunu yani bilgisayarda denediğim için böyle. Aslında tablet ve telefondan olduğunuz zaman direkt sizi Android ya da iOS işletim sistemi üzerinden uygulamayı kullanmaya yönlendirecektir. Hayır, ben bunu kullanmak istemiyorum. Bunun yerine ben tarayıcıdan, yani web, herhangi bir Google Chrome olabilir veya da herhangi bir Explorer olabilir, Mozilla Firefox olabilir. Buradan da kullanabilirsiniz. Tarayıcıdan katılıyorum arkadaşlar. Şu an bakın bana diyor ki tarayıcıdan katılacaksınız. Buraya ne olarak gireceksiniz? Ben de diyorum ki, örnek veriyorum, nasıl ifade edelim? Kullanıcı 1 diyelim. Kullanıcı şöyle boşluk 1. Posta adresimi ben buradan afaki bir şeyler yazabilirim. Ya da diyeyim ki kullanıcı 1 hotmail.com diyelim, böyle bir kullanıcı adı olsun. Hatta kullanıcı 111 diyebilirim. Fark etmez. Ve sonraki dedim arkadaşlar. Bana diyor ki web üzerinden kullandığım için mikrofonunuzu etkinleştirmek istiyor musunuz? Kameranıza izin vermek istiyor musunuz? Evet, izin ver diyorum. Bu şekilde bana seslerle ilgili ön izlemeler olsun mu? Evet, bana göster diyorum. Şu an arkadaşlar ben uygulamayı küçültüyorum ekranda. Şu şekilde göstereyim yan tarafta. Burada benim ana penceremde. Bakın şöyle biraz daha küçültebiliriz. Ya da bunu da küçültebiliriz. Şu an bakın benim normal ekranım, yani bilgisayar üzerinden kullandığım bir program üzerinden kullanıyorum şu an. Sol tarafta da Zekademi eğitim sayfasına bağlanmak isteyen herhangi bir kullanıcı diyorum. Toplantıya katıl diyorum hemen arkadaşlar. Ve şu an bağlantı kuruyor. Bakın otomatikman bana görüntüye geldi. Gördüğünüz gibi. Şu an bağlanıyor. Ve bana bağlantı kurduğuna dair arkadaşlar çeşitli ayarları zaten söyleyecek. Şu an ben video konferans odamda Zekademi Eğitim Kurumu olarak ya da Zekademi Eğitim olarak ve kullanıcı 1 olarak 2 kişiyim. Buradan programı da kullanmayı göstermiş olayım size. Şu an bilgisayar üzerinden anlatıyorum ve web üzerinden kullanmayı anlatıyorum. İlerleyen zaman diliminde de arkadaşlar Android ve iOS işletim sistemi olan herhangi bir mobil cihaz üzerinden de kullanmasını ya da programın nasıl kullanıldığını anlatacağız. Şimdi burada arkadaşlar isterseniz öncelikle oda sahibi olan Zekademi Eğitim üzerinden hareket edelim. Neler yapabiliyorsunuz? Kişilerle direkt chatleşme yapabilirsiniz. Şunu şu şekilde de alabilirsiniz ekranın herhangi birini. Burada arkadaşlar en başta mikrofonu ne yapabilirsiniz? Kendinize ait sesinizi kısabilirsiniz.
Eğer video kameranız varsa video kameranızı otomatik olarak buradan açar ya da tekrar görüntüyü kapatabilirsiniz. Bu size kalmış, tercih meselesi. Burada üçüncü seçme olarak share content dedi. İçerik paylaş arkadaşlar. İçerik dediğimde bana ekranıma ait paylaşıyorum. Bunu özellikle online eğitim veren ya da online ders yapan kişiler çok kullanıyor, aktif. Ya da herhangi bir konuyu bilgisayarınızda var olan yazılı program olabilir. Bunları anlatacak olabilirsiniz. Burada da kullanabilirsiniz. Sizden soruyor buradan ne istiyorsunuz? Ben ekranımı mı paylaşmak istiyorum ya da benim bilgisayarımda şu an açık olan bir uygulamayı mı? Bunu birkaç örnek verelim. Diyelim siz öğretmensiniz. Öğrencilerinize online ders veriyorsunuz. Zoom'u çok kullanan arkadaşlar için özellikle söyleyeyim. Aynı mantık. Size diyor ki ekranınızı mı paylaşmak istiyorsunuz? Yoksa var olan bir uygulamanız. Burada ne yapabilirsiniz? Akıllı tahta uygulamaları vardır veya herhangi bir yazılım yayın evine ait olan bir program vardır. Bunu açarsınız. PDF'inizi açarsınız. Direkt bunun üzerinden ne yapabilirsiniz arkadaşlar? Yayın yapabilirsiniz. Şu an dikkat edin, yayın daha yapmıyoruz. Sadece mantığını anlatıyoruz. Birazdan yayında yapacağız arkadaşlar. Diğer mesele ise arkadaşlar bir ipucu vereyim burada. Normal ekran yani screen paylaşmakla normal uygulama paylaşma arasında bir ince ipucu var. Şudur. Eğer ekranınızı paylaşırsanız tabletten de telefondan da hiç fark etmez arkadaşlar. Açmış olduğunuz bütün ekranda ne yaparsanız görebilirsiniz. Ama uygulamayı paylaşırsanız içerik olarak o uygulama açıkken yapmış olduğunuz her şeyi görebilirsiniz. Uygulamayı aşağı aldığınız anda kendi bilgisayarınızda ya da tabletinizde yaptığınız herhangi bir şey görmezler. Kullanıcı sadece o programın ekranını gördüğü için sizin ekranda yaptığınız hazırlığı görmez. Bu şekilde de kullanabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış bir olaydır arkadaşlar. Devamında hemen record dediğimiz yani yapmış olduğunuz bu video konferansı ya da dersi nasıl bilgisayarınıza kaydetmek isterseniz otomatikman şu an kayıt da yapabilirsiniz. Video olarak kaydedersiniz. İlerleyen zamanlarda bunu tekrar bakarak kullanabilirsiniz. Bunu öğrenciler de aynı şekilde kullanabilir arkadaşlar. Bakın. Bunlar da aynı şekilde kullanabilir. Sizler de bunu yapabilirsiniz. Hemen yanındaki üye kimler var kimler yoktur. Hemen yanına geliyorum. Chat dediğimiz yani sohbet muhabbet etme yeri. Buradan hemen ben tıkladığım zaman kişiye yazdığınız her şey buradan ne yapar? Gider arkadaşlar. 3 nokta kısmında ise arkadaşlar şöyle burada birçok özellik var. Şu an NetMeeting'i kitleyebilirsiniz. Yani dondurabilirsiniz tabirindeyse. Bir işiniz vardır. Hemen halledip gelebilirsiniz. NetMeeting'i bitirmeden devam edebilirsiniz. Başkalarına ne yapabilirsiniz arkadaşlar? Davet edebilirsiniz, ekleyebilirsiniz. NetMeeting'inizin linkini kopyalayabilirsiniz. Ses ya da mikrofonla yani daha doğrusu sesli bağlantı kurabilirsiniz. Şu an zaten var. Ses ve mikrofon ayarlarınızı yapabilirsiniz. Ya da televizyon veya da akıllı dediğimiz cihazlar varsa yakınınızda bunlara direkt olarak ne yapabilirsiniz? Bağlanabilirsiniz ya da oraya yansıtabilirsiniz arkadaşlar. Buna bir örnek televizyonlarınız var. Direkt olarak televizyonunuza da ne yapabilirsiniz? Yansıtabilirsiniz. Büyük ekranda da görebilirsiniz. Bunları kurcalayarak yani deneme yanılma yöntemi dediğimiz yöntemlerle daha kolay, daha pratik anlayabilirsiniz. Eğer bitirmek istiyorsanız video konferansı ya da meeting olayını direkt çarpıdan sonlandırabilirsiniz arkadaşlar. Üstteki menülerde arkadaşlar biraz önce söylediklerimin farklı şekilde versiyonları var diyelim. Bunlar kısa yolları. Burada da uzun menüler şeklinde istediğiniz gibi var. Options bölümünden ayarlarınıza girebilirsiniz. Herhangi bir yani bilgisayarınızdaki kaydet seçeneklerinin nereye olduğunu birçok daha burada özellikler var arkadaşlar. Hepsini yapabilirsiniz arkadaşlar. Participant dediğimiz yani katılımcılarla alakalı ayarların olduğu bölümler. Sesle alakalı bölümler, görünüm ve buna benzer paneller bölümünüzü istediğiniz gibi şey yapabilirsiniz, istediğinizi gizleyebilirsiniz, fark etmez. Paylaşımlarınızı, multimedya paylaşım, içerik paylaşımı, multimedyada video, görüntü gibi şeyler de paylaşabilirsiniz arkadaşlar. Ya da dediğim gibi paylaşımlarınızı pencere olarak da paylaşılabilir. Birçok ayarı var. Dediğim gibi ayarlar bölümü, chatle alakalı, katılımcılarla alakalı ses ayarları bakın gördüğünüz gibi. Hepsini ne yapabiliyorsunuz arkadaşlar? İstediğiniz gibi yönetebiliyorsunuz. Burası kullanan ya da şöyle diyelim oda sahibi olan yani oda dediğim sizin ders anlatacağınızı ya da diğer kişilerin ev sahipliği yaptığınız yer olarak söylüyorum. Bu şekilde yönetimini yapabilirsiniz. Peki ben bunu yaparken aynı zamanda da diğer türlü işlem yapmak istiyorum. Yani nedir? Kullanıcı olarak.
Şu an buradan da diğer aynı benzer işler arkadaşlar. Herhangi bir farkı yok. Şu an itibariyle istediğinizi buradan da ne yapabiliyorsunuz? İşlemlerinizi yapabiliyorsunuz. Ben buradan bakın hemen çıkıyorum şuradan ya da iptal edeyim bunu. Bağlantı kurmayayım. Şu an çıktım. Toplantıdan ayrılmak istiyorum diyorum. Ve beni ayrılacak arkadaşlar. Tekrardan hemen yenileyelim. Bakın şu an çıktım buradan. Tekrardan bana uygulama üzerinden açmak istiyor musunuz? Hayır, açmak istemiyorum. Masaüstü uygulaması olarak bakın. Hayır, ben tarayıcı üzerinden açacağım. Şu an aynı bilgisayarda yaptığım için aynı olaylara bir daha giriyorum arkadaşlar. Toplantıya katılmak istiyor musunuz diyor. Web üzerinden. Evet. Yani şu var. İlla ki arkadaşlar bilgisayarınızda, telefonunuzda bu uygulamayı kurarak bağlantı kurmak zorunda değilsiniz. Normal, direkt olarak da web üzerinden de bunu kullanabilirsiniz. Genel anlamda bahsedeceklerim, menüleri hepsi hemen hemen aynı arkadaşlar. Çok bir farklı bir bölüm yok arkadaşlar bu arada. Sadece ve sadece Android'den veya iOS'tan bağlanırken bazı menüler farklı olabilir. Bunları göstereceğiz şimdi. İsterseniz bunu burada bitirelim. Birazdan Android ile ben bilgisayarıma bağlayayım ve kaldığımız yerden devam edelim. Android ya da tablet ya da iOS işletim sistemine ait olan herhangi bir cihaz üzerinden de aynı işlemler. Eğer kayıtlı değilseniz, eğer video konferansı siz başlatmak, oda sahibi siz olmak istiyorsanız öncelikle ücretsiz üye olabilirsiniz. Daha sonra diğer insanlara bu şekilde bağlayabilirsiniz. Üye olacak kişilerin yani gidip ücretsiz üyelik alması şart değil arkadaşlar. Evet, videomu burada durduruyorum. Daha sonra kaldığımız yerden devam edeceğim. Dediğim gibi arkadaşlar tamamen uygulama üzerinden hareket edeceğiz arkadaşlar. Şu an durduruyorum ve geri döneceğim birazdan. Evet arkadaşlar, şu an Android işletim sistemi ve iOS için demiştik. Ben şu an size iOS işletim sistemine ait bir iPhone 6s üzerinden hareket edeceğim. Burada uygulamamızı sıfırdan kuracağız telefonumuza ve bunun üzerinden bağlantı kuracağız. Bunun için ne yapıyoruz arkadaşlar? Malum her zamanki gibi, eğer Android ise Google Play üzerinden, eğer iOS işletim sistemine ait bir Apple cihaz kullanıyorsam da Apple Store üzerinden hemen arama bölümüne arkadaşlar giriyorum. Cisco Webex diyebilirsiniz ya da fark etmez. Webex olarak şu an ben Webex Need Meeting. Evet, Cisco Webex Meeting diye geçiyor. Bunu hemen arkadaşlar ben daha önce indirdiğim için ben de gördüğünüz gibi hani normalde böyle değil de ilk defa indiriyorsanız bu şekilde indiri olur. Ben daha önce indirdiğim için arkadaşlar buradan da tekrardan indirmiş oluyorum. Ve telefonuma bu uygulamayı kuracağım. Şu an kuruluyor. Hatta bundan hemen kapatmış yapalım, aşağı inelim. Şu an uygulamaya bakıyorum. Evet, şu an burada kurmaya başladı arkadaşlar. Kursun ve bu şekilde de ne yapalım? Biz daha sonra uygulamalarımızı açalım ve sizlerle beraber telefon ya da tablet üzerinden nasıl olduğunu ya da hangi tür ayarlar olduğunu da bakalım. Biraz önce gösterdiğimden çok farklı yok aslında. Sadece bazen menülerin ya da o benzer işler yapan tuşların ya da işlevlerin nerede olduğunu karıştırılabiliyor. Ben bunlar olmasın diye size de buradan da göstereyim dedim arkadaşlar. Evet, uygulamamız kurulmuştur herhalde. Evet, kuruldu. Şu an ben uygulamamı açıyorum. Bana herhangi bir kabul ediyorum şartları. Şimdi buradan arkadaşlar eğer var olan bir toplantıya başka birisi yayın yapıyor ve siz buraya dahil olacaksanız yani şöyle diyelim, örnek olarak öğretmen yayın yapıyor ve ders veriyor. Siz de katılmak istiyorsunuz. O zaman toplantıya katıl diyeceksiniz. Hayır, siz herhangi bir toplantıya ya da derse katılmıyorsunuz. Kendiniz herhangi bir ders yayınlayacaksanız oturum aç diyorsunuz arkadaşlar. Ben şu an biraz önce telefonumdan, bilgisayardan daha doğrusu gösterdiğim şeyi tekrardan hemen yapalım. Webex'imi açıyorum arkadaşlar. Bakın ben buraya bu eğitime katılacağım. Bunun için ne diyorum? Toplantıya katıl diyorum. Benden bir şey istiyor arkadaşlar. Nedir? Bakın şuradaki örnek adreste gördüğü gibi. Ben hemen buraya arkadaşlar benim kendi telefon uygulamamda olduğu gibi bir adres vardı. Direkt o adrese tıklayabilirsiniz. İşte WhatsApp üzerinden attığı zaman ya da herhangi bir yerden ya da sabittir. Hiç değişmez o arkadaşlar. Bir defa mahsus bunu öğrendikten sonra direkt olarak da girebiliyorsunuz. Fark etmiyor. Ben buradan bu uygulamaya ait nedir arkadaşlar? Bilgileri öğrenmiş olacağım.
Nedir bunlar diye bakıyorum hemen. Benim normalde NetMeeting ile alakalı özelliklerini buradan dediğim gibi değiştirebileceğiniz yerlerden hemen bakalım neredendi. Şuradaki bakın soru işareti bölümüne tıkladığımda bakın burada bir NetMeeting numarası ya da URL'si var. Bunlardan birini buraya girmek zorundayım. İster adresi girin, ister numarayı girin. Numarada akılda tutmayabilirsiniz ya da adresi devamlı kayıt edebilirsiniz. Biraz önce web üzerinden göstermiştik. Ben şimdi buradan da aynısını şuradan kopyalayayım arkadaşlar. Telefonuma geldim. Buraya aynı işlemi yazacağım. İsterseniz adresi yazın, isterseniz herhangi. Dediğim gibi link varsa paylaşılan bir link direkt oradan da girebilirsiniz her zaman. Neydi? Hemen bakalım arkadaşlar. Hatırladığımız kadarıyla var mıydı? Pardon. Hemen numarasına bakalım arkadaşlar. 955 570 hemen yazıyorum. 900 tıklayalım. 955 570 ve 278. Bunu yazdıktan sonra arkadaşlar isim diyor. Aynı biraz önceki web versiyonda olduğu gibi. Ben herhangi bir isim verebilirim. Buna diyeceğim ki kullanıcı 1, 2, biraz önce 1 demiştik. Buna da 1 diyebiliriz tekrardan. Başka bir isim de Ahmet, Mehmet, Ayşe, Fatma da diyebilirim. Mail adresimi ben tamamen dediğim gibi yazabilirim. Ya da ben buradan herhangi bir şeyde ne diyeyim benim tabirim sallayabiliriz. Ben örnek veriyorum. gmail.com dedim. Herhangi bir adres. Normalde böyle bir adres yok. Ya da direkt kullanıcı bir diyeyim ya. Ne olacak? Evet. Bu şekilde bir mail adresi söyledim arkadaşlar. Katıl dedim. Şimdi bakıyorum arkadaşlar. Benim buraya normalde bağlandığım anda şurada kullan. Evet, izin vermek istiyor musun? Evet, izin vermek istiyorum. Tamam. Hem kameraya hem mikrofonuma ileri dedim. Tamam dedim. Bu şekilde bakın arkadaşlar ne yapmış oluyorum? Bağlantı kurmuş oluyorum arkadaşlar. Bana soruyor katılıyor musun? Evet, katılıyorum. Evet. Şu an dikkat ederseniz başka bir yerden geldiğinde direkt olarak bana ne diyor arkadaşlar? Şu an lobide bekleyininiz var diyor. Ben de izin ver diyorum. Ve şu an gördüğünüz gibi kullanıcıyı ne yapmış oldum? Aldım. Evet. Bana ipuçlarını söylüyor. Şu an bu arada telefonumdan ne yapıyor? Her türlü işlemleri yapıyor. Şimdi burada arkadaşlar dikkat etmemiz gereken bir şey var. Mikrofondan sesimi kapatıyorum. Kameranızı da açabilirsiniz ya da kapatabilirsiniz. Bu size kalmış. Ben fazla zorlanmasın diye sesi de kapatayım şöyle. Evet. Bu şekilde arkadaşlar ne yapabilirsiniz? Diğer ayarlarımızı bakalım hemen ekrandan. Biraz önce gördüğüm gibi mikrofonu kapatma, aynı şekilde normal web kameramı şu an bakın açabiliyorum. Ben herhangi bir şu an ne diyeyim? Şöyle gösterelim arkadaşlar hatta. Yani bilgisayarımızdan ekranımızı göstermiş olalım şöyle. Ben buradan ne yapabilirim? Videomu başlatabilirim ya da kapatabilirim ya da herhangi bir işlem yapıp hemen arkadaşlar şuradan arka kameramı çevirdim. Bu şekilde de kameramı ne yapmış olabilirim? Kullanabilirim. Ben şu an kameramı kullanmak istemiyorum. Devamında arkadaşlar hemen 3 noktadan tıklayarak benden neler istiyor? Sesimi kapatıyorum hoparlör. Aynı şekilde ses bağlantılarımı değiştirebilirim. Herhangi bir kulaklık taktığımda da buna benzer. Ses cihazlarım, bilgi ayarlar bölümünden tekrar yapın. İçerik paylaşta burada en çok kullanacağımız arkadaşlar içerik paylaş. Her diyelim dersi öğretmenimiz anlatıyor. Anlatırken buradan veya bizler de ne yapabiliriz? Toplantıya katıldıysak da önemli değil. Herhangi bir içerik paylaşabiliriz. Anket bölümümüz var arkadaşlar. Buradan anketten yapılan ve herhangi bir şu an kişi örnek veriyorum toplantıyı yapan kişi anket paylaştıysa buradan anketleri sunumlarla alakalı anketleri görebiliyoruz. Örnek veriyorum bir soru soruldu. Bu soru doğru söyleyemedim. Sorunun doğru cevabı nedir arkadaşlar? A, B, C, D diye şıkları verip sizler buradan anket sonucuna göre yapabilirsiniz arkadaşlar. Bunun dışında farklı sohbet aç deyip görüntü aynı zamanda hem ders dinleyip hem de sohbet yazılı olarak olabilir. Bir yandan videoyu dinlersiniz ya da toplantıya katılırsınız sesli bir yandan da yazabilirsiniz. İçerik paylaş kısmında arkadaşlar tıkladığım zaman bakın bana biraz önce yapıldığı gibi aynı siz de buradan ne yapabilirsiniz? Çeşitli paylaşımlar yapabilirsiniz. Burada arkadaşlar tabletten girdiğiniz zaman ya da herhangi bir
mobil cihazdan beyaz tahta bölümü vardır. Bu beyaz tahta arkadaşlar bildiğimiz boş bir sayfa düşünün. Buraya herkes bir şeyler yapabilir. Beyaz tahtayla bilgisayarınızın ekranını paylaşma arasında performans farkı vardır. Ekran paylaşmak her zaman daha performanslıdır. Beyaz tahta biraz daha böyle kalın, biraz daha ne bileyim hassasiyeti azdır. Özellikle tablet üzerinden ders anlatımları için birebirdir arkadaşlar ekran paylaşmak. Beyaz tahtayı çok kullanmayın bu anlamda diyebilirim ama normal kullanımda sıkıntı yok. Bunun dışında içerik paylaşırken neler paylaşabilirsiniz? Herhangi bir Google Drive üzerinden ya da var olan galerinizden fotoğraf paylaşabilirsiniz, video paylaşabilirsiniz. İstediğiniz birçok işlemi yapabilirsiniz arkadaşlar buradan. Ben sadece genel hatlarıyla anlatayım. Ekranı paylaş dediğinizde de şu an gördüğünüz gibi ekranı herhangi birisi paylaşmadığından dolayı ben buradan ne yapabiliyorum? Paylaş diyebiliyorum. Şimdi birazdan isterseniz sizlerle ekranımı paylaş bölümünden buradan da aynı şekilde dinleyeceğim. Şu an gördüğünüz gibi ekranda herhangi bir işlem yok. Ben hemen isterseniz bir yandan bu telefonu açıkken bir yandan da buradan bizlerle ne yapalım? Paylaşım yapalım. Hemen paylaşım diyorum ve ekranımı paylaşalım. Evet doğru. Güzel. Ekran paylaşmak daha uygun olur arkadaşlar. Şu an bana diyor ki ekranı paylaşmak istiyor musun? Tüm ekranımı. Evet tüm ekranımı paylaşmak istiyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Buradan ben tüm ekranımı paylaşıyorum. Çift tıkladım. Şu an bakın ekranım paylaşıma açıldı. Gördüğünüz gibi. Bu arada sizlerde ekranımı açtığımda telefonum hatta yan tutayım ben şöyle arkadaşlar. Bakın daha net gözükmüş olacak. Tabii şu an ben tuttuğum için sonsuz döngüye girdi arkadaşlar ekranımda. Telefonumu bu şekilde de şöyle biraz kenara alalım. Kenarda dursun önemli değil. Arkadaşlar yukarıdaki bölümden neler yapabiliriz? Biraz önceki bölümlerimiz aynı. Durdurabiliriz. Herhangi bir paylaşımı durdurabilirim. Herhangi bir buradan başka paylaşımlar yapabilirim. Kullanıcılarla alakalı diğer ayarlar ve kayıt işlemini buradan da başlatabilirim. Nasıl telefon üzerinden başlatabiliyorsak buradan da başlatabiliyoruz. Herhangi bir kullanıcılarla alakalı notlar alabilirim. Bakın arkadaşlar tıkladığınız zaman buraya notlar bölümüne hemen sağ tarafta bakın var. Ekranımızla alakalı çeşitli ayarlar yapabiliriz. Örnek veriyorum şu an sarı değil de ben kırmızıyı seçeyim. Kalem bölümünden de herhangi bir kalemi seçip diyebilirsiniz ki arkadaşlar burada işte bakın şu an ben onu karaladım gerçi ama şöyle ben karalayayım. Örnek veriyorum. Buraya dikkat edin arkadaşlar dedik. Ya da herhangi bir yazı yazabilirsiniz, şekil çizebilirsiniz. Burada size kalmış. İstediğiniz her türlü işleminizi yapabilirsiniz arkadaşlar. Bildiğimiz malum standart ekranda istediğiniz her şeyi yazabilir, çizebilirsiniz arkadaşlar. Herhangi bir taşıma olayı her türlü yapabilirsiniz. Buradan tekrar kapatıyorum. Dediğim gibi chat yani sohbet etmeye yazarsınız ve ekranda herkese bu da gider. Kullanıcılarla ilgili kimler var şu an bu kullanıcıları yönetebilirsiniz. Aynı zamanda kamerasını kapatıp mikrofonunu kapatma gibi işlemleri yapabilirsiniz arkadaşlar. Bunun dışında farklı olarak sizlerden burada arkadaşlar kullanıcılarla alakalı dediğim gibi istediğiniz yapabilirsiniz. İşte not bırakmalarına müsaade edebilirsiniz, izin verebilirsiniz. Ya da herhangi bir dediğim gibi sunum bir şeyler yapmasını izin. Şöyle diyeyim kısacası kurcalayarak deneme yanılma yöntemiyle daha hızlı, daha pratik bazı şeyler öğrenebilirsiniz. İhtiyacınıza göre istediğinizi yapabilirsiniz arkadaşlar. Genel anlamda yapılacak uygulamadaki şeyler daha fazla bölümden daha var. Başka özellikleri de var arkadaşlar. Özellikle Zoom'u bilen arkadaşlar hemen hemen aynı özellikler var burada da. İstediğiniz gibi kontrolünüzü yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Peki bunu sonlandırmak istediğinizde ister buradan stop sharing diyebilirsiniz ya da direkt net meeting'i bitirmek istiyorsanız direkt buradan da bitirebilirsiniz arkadaşlar. Yani normalde peki bu paylaşımı bitirmekle net meeting'i bitirmenin arasındaki fark şu arkadaşlar. Birinde komple odayı sonlandırıyorsunuz. Odayı diyorsunuz ki herkes dışarı çıksın. Yani ben odayı kapatıyorum diyorsunuz. Kapattığınız anda kimse odada bulunamıyor artık. Herhangi bir işlem yapamıyor. Fakat sharing dediğiniz zaman sadece ekran paylaşımını ya da şu an ben ekranımı paylaşıyorum. Bunu sonlandırabilirsiniz. Ben isterseniz bunu o şekilde yapalım. Şu an ekran paylaşımını sonlandırdım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar direkt işlemler bu şekilde. Bu arada ben arkadaşlarla da aynı şekilde ne yapabiliyorum? Konuşmaya devam edebiliyorum arkadaşlar. Sesli olarak da veya yazılı olarak da devam ediyorum. Odanın içindeyim ama dersi anlatan kişiyi ya da sunumu yapan kişinin sunumu bitmiş oluyor arkadaşlar.
Genel anlamda bu şekilde. Android'de de hemen hemen aynıdır. iOS'takine benzerdir. Diğer türden hani yapılamayan ya da burada nasıl diyen arkadaşlar olursa alttaki yorumlardan yazsınlar. Ona göre gerekirse Android için de ayrıyetten tablet ve Android üzerinden bağlanmayı da gösterebiliriz. Ama genel anlamda bütün özellikleri arkadaşlar aynı şekildedir. Bu arada telefonumdan ben sonlandırayım. Hemen toplantıya katılmamı. Aldım arkadaşlar ve bu şekilde şöyle sonlandırmış oldum. Hatta telefonuma şuradan bağlantı yansımamı da sonlandırmış olayım. Genel anlamda Cisco'nun şöyle göstereyim. Anlatımları bunlar arkadaşlar. Online eğitimde, uzaktan eğitimde çok aktif kullanabilirsiniz. Herhangi bir ücreti yok. Şu an bildiğim kadarıyla tabii farklı özellikleri var. Bunlar paralı olarak bölümleri de var ama size çok yeter de artar. Neden Cisco Webex Meeting'i anlattık arkadaşlar? Zoom'da son zamanlarda çok fazla söylentiler ve çok fazla aşikar olan bazı şeyler çıktı. Güvenlik açısından zafiyetlerinin olduğunu, hatta Zoom'da arkadaşlar sizden habersiz kayıt yapılıyor. Ve bu kayıtlarda sizin yani anlamı şudur: sizden habersiz insanlar sizin kameranızı ve mikrofonunuzu aslında kullanabiliyor. Güvenlik açısından sıkıntılı olduğu için ve bunu da dark web denilen yani illegal işlerin daha çok yapıldığı yerlerden biri olan yerde de birçok kullanıcı şifresi satılmaya başlandığını söylediler. Ben de bunun üzerine böyle bir video çekeyim alternatif olarak diye ve Cisco gibi çok köklü tamamen bilişim teknoloji alanında çok köklü bir yapıya sahip olan bir teknoloji şirketi altında var. Kolay kolay ağ yapısında da çok üst seviyededir Cisco. Biraz araştırmayla da ne demek istediğimi çok rahatlıkla anlayacaksınız. Genel anlamda Cisco Webex bulunmaz bir Zoom'a alternatif diyebilirim arkadaşlar. Daha birçok program var. İlerleyen zamanlarda bunları da anlatırız. Daha önceki videolarımızda Discord'u anlatmıştık. Online eğitim olarak nasıl kullanılabilir? Zekademi'nin YouTube kanalından da buna bakabilirsiniz. Zoom ve benzerlerini anlatmadım çünkü çok video var. Ben farklı alternatif olarak neler olabilir? Bunları sizlere ifade edeyim dedim. İlerleyen zamanlarda daha farklı, daha kolay dersleri sizlere işleyeceğiz. Benim genel anlatmak istediklerim bunlar arkadaşlar. Herhangi bir isteği arzusu olan arkadaşlar varsa yorumlar bölümünden de yapabilir ya da bana direkt Zekademi'nin kendi sitesinden de ulaşabilir. Orada canlı online olarak yazıp isteklerini de iletebilirler. Bu şekilde cevap vermeye çalışayım. Hoşça kalın. Bir sonraki derslerimize görüşmek üzere arkadaşlar.